Herkese merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bitki çaylarını konuşacağız. Evimizde mutlaka bulunması gereken 19 adet bitki çayını sizlerle kısa faydaları üzerinde paylaşımlarda bulunacağım. Siyah çayı zaten evimizde bulunduruyoruz ve onu çok sık kullanıyoruz. Ama diğerlerinde bulunursak faydalı özelliklerine inanamayacaksınız. Bu çayların bazılarını duymuşsunuzdur. Bazıları evinizde vardır. Bazılarına da hiç aşina değilsinizdir. Ama hepsinin zaman zaman tüketilmesinde faydaları bulunmaktadır. Şimdi bu çayların sırayla faydalarına bir bakalım. Papatya çayı. Papatya çayı sakinleşmeyi ve uykuya dalmayı kolaylaştırır. Bebeklik çağında biliyorsunuz bebeklere papatya çayı içirirler. Bu faydasından dolayı içirilmektedir. Aynı zamanda gazı da azaltır. Özellikle hamilelik sırasında uyku problemleri oluştuğunda, depresyon belirtisinin azaltılmasında, gece uyanmalarından muzdarip olanlarda ve uykuya dalma problemi olanlarda oldukça faydalıdır. Antioksidandır, inflamasyona yani iltihaba karşıdır ve karaciğer koruyucudur. İshal ve mide ülseri üzerine olumlu etkileri vardır. Adet öncesi semptomları azaltmaktadır. Özellikle şeker hastalarında şeker düzeyi, lipid düzeyi ve insülin düzeyi ile ilgili yapılan ve olumlu sonuçlar veren çalışmalar bulunmaktadır. Nane çayı. Nane dünyada siyah çaydan sonra en sık kullanılan bitki çayıdır. Ve özellikle hazım problemleri olanlarda, mide rahatsızlığı olanlarda sıkça kullanılmaktadır. Mide bulantısını ve mide spazmlarını önler. Antioksidandır, antiinflamatuardır, antikanserojen, antibakteriyel ve antiviral etkileri vardır. Zencefil çayı. Zencefil antioksidan olarak bilinmektedir ve özellikle gripal enfeksiyonlarda, solunum hastalıklarında ve solunum yolu enfeksiyonlarında sıkça kullanılmaktadır. Vücudun inflamasyonunda ve enfeksiyonunda etkilidir ve bağışıklık sistemini uyarır. Yine nane çayında olduğu gibi zencefil çayında da her türlü rahatsızlık esnasında oluşan mide bulantısını geçirmeye faydası bulunmaktadır. Mide ülserini önleyebilir, kabızlığı azaltır ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına yardımcı olur. Kadınlarda ağrılı adet görmede oldukça faydalı bir çaydır. Anti-enflamatuar etkilidir ve yine diğer çaylarda olduğu gibi kan şekerini regüle eder. Bir diğeri hibiskus çayı. Antiviraldir. Kan lipid seviyeleri üzerine, kan şekeri üzerine düzenleyici etkileri bulunmaktadır. Yüksek tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Antioksidandır ve bu özelliğiyle oksidatif stresi azaltır. Ancak hibiskus çayını içerken özellikle diüretik ilaçlar ve aspirinden uzak durmak gerekir. Yani aynı anda bunları almamak gerekir. Çünkü yan etkileri ortaya çıkabilir. Ekinezya çayı. Soğuk algınlığını önler ve geciktirir. Antiviral ve antibakteriyeldir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle soğuk algınlıklarında, gripal enfeksiyonlarda ve burun tıkanıklığında hem burunu açar hem de soğuk algınlığına bağlı semptomları giderir. Rooibos çayı. Rooibos çayı bizim ülkemizde yetişmeyen bir bitkiden üretilmektedir. Bu bitki Güney Afrika'da bulunmaktadır. Ama global bir dünyada yaşadığımız için artık her yerde bu tür çaylar bulunuyor. Bu da evimizde bulunması gereken çaylardan bir tanesi. Yine vücudumuzun inflamasyonu ve enfeksiyonuna karşı kullanılmaktadır. Yani anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antiviral etkilidir. Aynı zamanda antioksidanlardan zengin ve kullanıldığında detoks etkisi yapar. Kemik sağlığımızı korumada yardımcıdır. Kalp hastalıklarının önlenmesinde kullanılabilir. Kötü kolesterolü azaltırken iyi kolesterolü yükseltir. Bir diğeri çok bildiğimiz, ülkemizde de çokça kullanılan ada çayıdır. Beyin sağlığı için iyidir. Ruh halini düzenler, hafızayı kuvvetlendirir ve zihinsel işlevi daha yüksek seviyeye taşır. Yine antikanserojendir. Kalp ve bağırsak sağlığına iyi gelir. Kan lipid düzeylerini iyileştirir.
Melisa çayı aterosklerozu yani damar kireçlenmesini azaltır. Kalp ve damar hastalıklarında ve felç gelişiminde faydalıdır. Zihinsel gerilemede azalmaya, hafıza problemlerini azaltmaya, hafızaya güçlendirmeye yardımcı olur ve sakinleşmeye yol açar. Cilt elastikiyetinde artışa neden olur. Yine diğerleri gibi antioksidandır. Detoks yapmaya katkısı vardır. Lipid düzeylerini azaltır. Uykusuzluğu azaltır. Depresyona iyi gelir. Rahatlatıcıdır ve kaygıyı da azaltır. Antiseptik özelliğe sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine Melisa çayı karın ağrılarını azaltır, bağırsak sistemini güçlendirir. Mide kramplarını önler. Evet, yine ülkemizde çok içilen, çok bilinen bir çay kuşburnu çayı. Kuşburnu C vitamini bakımından çok yüksektir. Anti-enflamatuardır ve özellikle romatoid artrit ve osteoartritli hastaların atak dönemlerinde ağrıları ve inflamasyonu azaltır. Ve zayıflamaya, vücut kitle indeksinde azalmaya ve yağlanmada azalmaya yol açar. Yine diğerleri gibi antioksidandır ve detoks etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde bazı yörelerde bulunabilen çarkıfelek meyvesinin çayı, çarkıfelek çayı, kaygıyı gidermek ve uykusuzluğu azaltmak için kullanılır ve kişileri sakinleştirir. Özellikle kronik olarak sinir ilaçları kullanan kişiler bu ilaçları bıraktıklarında yoksunluk sendromuna girerler. İşte o yoksunluk sendromunu çarkıfelek çayı giderebilir ve çoğu ilacın yarattığı toksik etkilerin giderilmesine, yani onların detoksuna yardımcıdır. Kekik çayı yine ülkemizde çok bulunan çay türlerinden bir tanesidir. Antispazmodiktir. Kadınların adet problemlerine ve adet gecikmelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Solunum yollarındaki rahatsızlıkları azaltır ve şiddetli öksürükleri kontrol altına alır. Yine diğer çaylar gibi antioksidandır, yağ yıkımını artırır ve kilo vermeye yardımcıdır. Metabolizmayı hızlandırır. Vertigo ve kulak çınlamasına karşı etkindir. Karaciğer koruyucudur. Rezene çayı alındığında verimli bir uykuya neden olur. Uykusuzluğu giderir, rahatlatır ve sakinleştirir. Anti-enflamatuar ve antiseptik özelliği vardır. Bağışıklığı güçlendirir, metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını artırır. Kilo vermeye yardımcıdır. Yine solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkindir. Cildin güzelleşmesine faydalıdır. Mide ve bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olmaktadır. Doğumdan sonra kadınlar eğer alırlarsa anne sütünün miktarını artırmaktadır. Bir de şu özelliği var. Bu çayı soğuttuktan sonra göz altlarındaki ödemleri gidermek için kullanılabilir. Biberiye çayı, bunun da çok güzel özellikleri var. Yine sindirim sistemi için bulunmaz çaylardan bir tanesidir. Hazımsızlığı giderir. Özellikle yemeklerden sonra, aşırı yemeklerden sonra içtiğinizde hazımsızlık giderilir ve sindirime yardımcı olur. Kabızlığa iyi gelir. Hafıza problemlerini azaltır. Konsantrasyonu artırır. Özellikle migren ağrılarında oldukça etkilidir. Antiseptik özelliği bulunmaktadır ve özellikle ağız içi yaralarında gargara olarak kullanıldığında faydası vardır. Ve bir diğer önemli özelliği vücudumuzda bulunan fazla suyun atılmasını, yani ödemin çözülmesini kolaylaştırır. Yeşil çay malumunuz, bunu çoğumuz zaten biliyor. Antikanserojen etkiye sahip bir çaydır. Antioksidandır, metabolizmayı hızlandırır ve kilo verilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda diş çürümelerini de önler. Mısır püskülü çayı özellikle idrar kesesi, yani mesane enfeksiyonlarında etkindir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Yüksek tansiyonu azaltır, kalp sağlığını korur ve şeker hastalarında gelişen kronik yorgunluğun azaltılmasında etkindir. Isırgan otu çayı. Isırgan otu demiri yüksek bitkilerden biridir ve bu nedenden dolayı demir eksikliği anemilerinin tedavisinde kullanılır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Karaciğeri ve böbrekleri temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltır. Evet, yine aşina olduğumuz bir çay ıhlamur çayı. Hepimizin bildiği gibi grip, nezle ve soğuk algınlığına iyi gelir. Öksürüğü keser, ateş düşürücü etkisi vardır ve terletir. Boğazı yumuşatır, ağrıyı giderir ve tahrişi azaltır.
Evet sevgili dostlarım, son olarak da mate çayı. Bu çayı da belki duymamış olabilirsiniz. Daha çok Amerika kıtasında bulunan bir bitkinin çayıdır. Açlık duygusunu giderir. Kilo vermeye yardımcıdır. Aşırı iştahı azaltır. Uyku yakınmalarında rahat uyumak için içilebilir. Yine diğer bazı çaylarda olduğu gibi vücudumuzdaki fazla suyun atılmasına, yani ödemin azaltılmasına yardımcıdır. Evet sevgili dostlar, sizlere 19 tane çay hakkında kısa bilgiler verdim. Bu çayları evinizde ya da el altında bulundurmanızda fayda var. Ancak eğer bulabilirseniz doğada bulunduğu şekliyle tüketin. Ama bu şekilde bulamazsanız da yine paketler içindeki versiyonlarını kullanabilirsiniz. Bu çayların hiçbirinde doğal olarak şeker ve kalori bulunmaz. Ancak yine de bir uyarı yapmam gerekiyor. Özellikle hamilelerde, çocukluk dönemlerinde ve ilaç kullanan yaşlılarda bunları tüketirken mutlaka doktorunuzla birlikte hareket edin. Doktorunuza danışın. Unutmayın. Çünkü bazı çaylar videonun içinde verdiğim şekliyle çeşitli ilaçlarla birlikte kullanıldığı yan etkilere neden olabilmektedirler. Bu önemli. Evet sevgili dostlar, her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi bu çayların aşırısı da zararlı. Yerinde ve zamanında kullanmak her zaman faydalı olacaktır. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer yorumlarınız olursa mesaj kutusuna yorumlarınızı atın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere.